Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kısaca size Photoshop'ta montaj yapmayı göstereceğim. Öncelikle ben FreePix sitesinden daha önce bir fotoğraf indirdim. Fotoğrafı açalım. Fotoğraf bu arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şeyler, buradaki arkadaşı buradan sileceğiz ve kendi fotoğrafımızı kullanacağız. Eğer kendi fotoğrafınız hali hazırda mevcutta yok ise bu açılarda, bu arkadaşın baktığı açılarda bir fotoğraf çekmeniz daha uygun olacaktır. Öncelikle ben hazır fotoğraflarımdan hemen kendi fotoğrafımı açıyorum. Evet, şimdi bu görseli buradaki arkadaşı yerine uygulayacağız. Öncelikle yapmamız gereken işlem tabii ki buradan kopyalayacağımız bölgeyi seçip Ctrl C ile kopyalıyoruz ve buradaki fotoğrafın üzerine yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, tabii fotoğraf çözünürlüklerinden kaynaklı bu ufak ve büyük gözükmeler çok bize önemli değil. Ben size sadece göstermek için yapıyorum. Şimdi fotoğrafımızı hemen hemen uygun büyüklüğe getirmeye çalışıyoruz. Eski fotoğrafımızı kapatalım. Şimdi burada açıya baktığımızda arkadaşın açıyla benim açım çok eşdeğer durmuyor. Bunu hemen aynı eşdeğer ayarlarına getirmeye çalışalım. Öncelikle fotoğrafı seçiyoruz. Ctrl T ile komple seçiyoruz. Mouse'umuzun sağ tıkına tıklayıp Flip Horizontal bölümünden fotoğrafımızı aynalıyoruz. Aynaladıktan sonra okeyliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu fotoğrafı ben diğer görselin üzerine getirip ortalama bir boyut elde etmeye çalışacağım. Şimdi burada layer katmanında kendi fotoğrafımızın bulunduğu layer'ı seçiyoruz. Buradan opacity'yi birazcık düşürüyoruz ki alttaki fotoğrafı da görebilelim. Şimdi arkadaşlar buradan köşeden tutup alttaki fotoğrafa göre orantılı bir şekilde, işte ağzınız ağza, gözleriniz gözüne gelecek şekilde küçültme ve büyütme işlemi yapıyoruz. Üzerine oturduğunu anladığınızda tabi şöyle birazcık daha büyütmemiz gerekecek sanırım. Tıklayıp bırakıyoruz. Evet, şu an fotoğrafımız hemen hemen istenilen çözünürlüklerde. Tabi 0'a 0 tekrar ayar yapacağız. Fotoğrafımızın bulunduğu layer katmanına gelerek alttan maskı tıklıyoruz. Burada layer 1'in yanında gördüğünüz gibi boş bir ekran açıldı. Şimdi buraya ne yapacağız? Bu kendi görselimizin fazlalıklarını silmemiz gerekiyor. İlk önce buradan brush alıyoruz. Brush tool'u seçiyoruz. Şu alt taraf siyah ve beyaz olarak iki şekilde renk katmanı gözükmesi gerekiyor. Ekranımızı yakınlaştırıyoruz ve brush'ımızın ucunu buradan ayarlıyoruz. Fırçamızın ucunu yani. Bu fazlalıkları buradan sileceğiz arkadaşlar. Büyüklük küçüklük olayını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunun bir fixleyip yapacağınız bir durum yok. Şu an böyle çok milimetrik silmenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle kendi görselinizde çok girmeden siliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi devam ediyorum. Brush'la. Yani inanın bu bayan arkadaş beni yanında görmeye çok mutlu olacağını zannetmiyorum. Evet, bu şekilde görseli siliyoruz. Şuradan çene kısmımızdan da birazcık yok edelim. Evet, silme işlemi bitti. Şimdi ekranı uzaklaştırıyoruz. Şöyle bir bakalım. Buradaki gözü kapatıp açtığımızda şöyle aşağı yukarı hemen hemen boyutlar uygun gibi.
Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey, layer'ı kapatıyoruz buradan. Buradan pen tool'u seçiyoruz. Ve şu şapkanın birleşme noktasını dekoupe yapıyoruz. Seçerek şöyle. Bu kıvrımları ayarlamak için ben tabi MacBook Pro kullanıyorum. Option tuşuna basarsanız böyle kıvrımları ayarlayabilirsiniz. Şöyle dışarıya doğru seçimi genişletiyorum. Ve iki ucu birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra burada Pad bölümünden Workpad yazıyor burada. Şurada seçili hale getiriyoruz. Tekrar layer katmanımıza geri dönerek şuradaki gözü tekrar açıyoruz. Burada mask bölümüne geliyoruz tekrar. Şurada hafif siyahlık görüyorsunuz. Tekrar brush çubuğunu alıyoruz ve işte tekrar büyüklüklerine bakabilirsiniz. Burada kafamızın şapkanın altına girecek bölümünü siliyoruz. Evet, bu şekilde silme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi şu seçili alanı gidermek için Ctrl D yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ufak ayarlamalara başlayalım. Burada brush'ı tekrar seçiyoruz. Ucunu birazcık ufaltmamız gerekiyor. Ve burada yavaş yavaş silme işlemine başlıyoruz. Tabii şurada ben maskı seçmedim. Pardon arkadaşlar. Tekrar başlıyoruz. Şöyle yine bir nevi silme işlemi bu. Bu şekilde silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Buradan da silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Arka planda gözüken resmi şu an için çok önemi yok arkadaşlar. Onu yok edeceğiz. Şöyle. Biraz fırçanın ucunu büyüttüm. Şu şekilde bir silme işlemi gerçekleştirdik. Şöyle. Keşke benim de böyle bir saçlarım olsaydı. Evet arkadaşlar, şimdi arka planda bulunan görselin üzerindeki saçları falan silelim. Buradan Clamp Stop'ı seçiyoruz. Alt tuşuna basıp kopyalayacağımız alanı seçtikten sonra şöyle fazla olan görüntüleri buradan siliyoruz. Arkadaşlar, ben size gelişi güzel yapıyorum. Yani bunu daha hassas bir şekilde siz zamanınızın olduğu kadarıyla uygulama yapabilirsiniz. Üst görseli açıyoruz. Hala altta birazcık takıntılar var. Şöyle görseli tekrar şuradan tutarak siliyoruz. Şurada hafif beyazlıklar falan kaldı. Onlar masktan gözüküyor. Şöyle brush ucunu tutup o beyazlıkları falan da yok ediyoruz. Evet arkadaşlar, kısaca bu. Şimdi şurada bir gölge yaparsak daha iyi olacak. Şöyle ben kendi fotoğrafımı kapatıyorum. Şöyle şapkayı tekrar seçiyoruz arkadaşlar. Şöyle pen tool aracımızla şapkanın şöyle üst tarafından bir bölüm seçtikten sonra pad'den seçili hale getiriyoruz. Alt görselimize tıklayıp Komut C, Komut V diyoruz. Yani şapkanın o seçtiğimiz bölümünü kopyaladık. Arkadaşlar birazcık aşağı indiriyoruz onu şöyle. Büyütebiliriz birazcık da. Şöyle. Şimdi şurada şapkanın altına ufak bir gölge vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu kendi görselimle kopyaladığımız şapkanın arasına bir katman, bir layer açıyoruz. Şöyle tam ortada olacak şekilde.
brush'ı alıyoruz buradan. Şurası siyah olacak. Şöyle şapkanın altına gelecek şekilde bir gölge atıyoruz. Şimdi bu gölge çok siyah olmayacak tabii ki. Şöyle birazcık tramını düşürüyoruz. Yani opasitesini düşürüyoruz. Şu normal yazan yerle de multipli yapıyoruz ki alttaki fotoğrafla entegre olsun. Çok kötü gözükmesin. Seçtiğimiz attığımız gölgeyi birazcık şöyle büyütebiliriz. Şöyle kalan yerleri silebiliriz. Silmek için de Eras tool'u kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle çok da kötü olmadı şimdilik. Yani şu gölge birazcık kötü oldu gibi. Bunu böyle hafif yukarı kaldırın ki çok kötü gözükmesin. Opasitesini de şöyle birazcık daha koyulaştırırsak sanki daha iyi olacak. Arkadaşlar yani kısaca montajımız bu şekilde. Fena da olmadı. İnşallah arkadaş, oradan sildiğimiz arkadaş bana kızmaz. Şöyle arkadaşın gözlükleri de hoşuma gitti aslında. Buradan gözlüklerini de alayım ben. Şöyle yine pen tool'umuzu seçiyoruz. Buradan gözlüğün etrafından dekupemizi yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Tıklayarak buradan gözlüğü alıyoruz. Çünkü gözlüğü almazsak farklı bir görüntü olacak. Böyle daha orijinal bir şey olabilir. Şöyle kısaca seçim işlemini de bitiriyoruz. Evet, seçim işlemi bitti. Tekrar pet'e geliyoruz. Buradan seçili hale geldikten sonra kopyalayacağımız alan background alanımız. Buradan komut C diyoruz. Tekrar yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdı. Bunu en üste çıkartıyoruz. Gözlük de gelsin buraya. Ben kendi gözlüklerimin üzerine koyacağım bunu. Şu şekilde. Evet. Fena olmadı. Yani şöyle ufak ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi şurada alt tarafta gözlüğün kalan kısmı gözüküyor. Onu silebiliriz. Şöyle. Ve arkadaşlar şimdi kulağa tam denk gelmedi. Ne yapıyoruz? Gözlüğü buradan seçiyoruz. Şu tam ek yerinden. Komut T diyoruz. Command tuşuna basarak şu şekilde ayarlama yapabiliyoruz. Şöyle. Evet. Komut D diyerek tekrar seçili alanı boşa çıkartıyoruz. Şurada kulağımın üst tarafına gelen kısmı da yine şöyle sileceğim. Evet arkadaşlar. Yani kısaca montajımız bu şekilde. Birazcık kendi görselime de imajdan kontrast ayarlarını şöyle değiştirirsem daha yakın olacak. Okeyliyoruz. Birazcık sarı sanki çok. Şurada selektif color'dan sarıya gelip sarıyı biraz alıyoruz şöyle. Evet. Buradan da tekrar siyaha gelip siyah alanları da şöyle gördüğünüz gibi sakallarda falan bir siyahlama oldu. Siyahları koyuttuk mu okey diyoruz. Evet arkadaşlar. Yani umarım videomu beğenmişsinizdir. Montajımız da kısaca bu. Tekrar videoyu bitirmeden önce şurada bir mastan kalan bir gölgeler var. Onları da silelim. Temiz bir görüntü olsun. Evet. Nasıl, beğendiniz mi? İnşallah beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz soruları sorular bölümüne yazabilirsiniz. Aşağıda yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Video içeriklerim devam edecek. Çekmemi istediğiniz farklı görüntüler olursa lütfen yorumlarda belirtiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.